En son olarak kışın gelmiştik buraya. Loca gibi, böyle loca tarzı bir şey yapmışlar. Şuradaki bak sığlığı görüyorsunuz insanlar. Bu tarafta da böyle küçük teknelerin olduğu. Böyle kaderine terk edilmiş. Yani hemen geçerken bakabilirsiniz rahatlıkla. Bu kadar iş yoğunluğun içerisine hemen buraya park ettim. Bugün video boş kaldıydı. Senle doldurayım bari. Bugün kendim için ne yaptın? Pazara gitti. İsmet çok heyecanlı, karnesini alacak bugün. Zaten olmasa hayat zaten yeteri kadar yorucu ve sıkıcı. Evet. Yani güzel şeyler görmek istiyor insan. Vallahi. Öyle bir sıcak havada çıktım ki arkadaşlar. Saati hemen size söyleyeyim. 12:39. Oldukça sıcak bir havada çıktım. Neredeyim? Bitez'deyim. Bye bye. Şimdi bu saatte niye çıktım? Çünkü zamanım yok, hiç vaktim yok. Şu ara işlerin yoğunluğundan dolayı bir koşturmacı içerisindeyim. Sabah erkenden kalktım. Seda zaten pazara gitti. Bir gün öncesinden biliyorsunuz pazarları kurduk. Dün Yalıkavak'ta pazarımızı kurduk. Daha sonra da evde dinlendik bütün gün. Öyle bir zamanımız geçti. Çünkü bir gün öncesinde yorgunluğu oluyor. O yorgunluğu bitirip diğer güne zinde olmak gerekiyor. Hem Seda için hem benim için. Aracı vizeye götürdüm arkadaşlar. Vizeden geçti karavanım. Karavanımla geldim şu an Bitez'e. Müsait bir yere aracı park ettim. Daha sonra yürüyerek hem çekim yaparak buraya kadar geldim. Burada da videonun aslında bir açılışını yaptığım gibi bir şey oldu. Burada videoyu bitirdikten sonra, buradaki çekimi bitirdikten sonra Yalıkavak'a gideceğim. Yalıkavak pazarını topluyoruz Seda'yla. Daha sonra da eve dönüyoruz. Bu şekilde böyle bir iş şeyimiz var bizim yazın yoğunluğunda. Tabii sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. Yani kanalı da bir yere taşıyoruz artık, o aşamaya geldik. Kanalı videosuz bırakmak istemedim. Böyle bir saatte çıktım yani bayağı oldukça bir sıcak bir saat.
Başka çıkma saatim yok çünkü bu saatte boşum. Tabii bir de akşam çekimi yapacağım. Pazarı topladıktan sonra bir de akşam çekimimiz olacak. Onun için tekrar buraya geleceğim. Ama şöyle bir gün içerisinde bir tezi bir çekeyim dedim. Bu çekimi bitireyim. Daha sonra da akşam çekimimi bitiririm. Güzel bir şekilde bir editlerim. Size güzel, keyifli bir video çıkar umarım buradan. Şöyle bir yürüyelim. Bir tez şöyle söyleyeyim. Denize girmek istediğiniz alanlar belli yerleri var. Mesela burası taşlık bir alan. Şu bölgesi kumluk ama denizin üzerinde bayağı bir yürümeniz lazım. Yani yaklaşık olarak bir 200 metre yürüyeceksiniz. Çünkü kum diz boyu, işte bel boyu gibi. Daha sonra da o koyuluğun olduğu tarafta derinleşmeye başlıyor. Yani biraz denize girmek burada biraz sıkıntı diyebilirim. Yani böyle rahatlıkla denize girebileceğiniz yerler çok az. Bir de şu tarafta var. Gene orası kumsal. Şu bölgesinde halk plajı var. Diğer yerlerde restoranlara ve otellere ait işletmelerin kullandığı masa sandalyelerin ve şezlongların olduğu yerler. Oraları zaten çektim. Gene dönüşte hem sohbet ederiz hem de size ortamı nasıl olduğunu gösteririm. Şuradan bir devam edelim. Orası aynı zamanda böyle kışın özellikle herkesin yürüyüş ve spor yaptığı güzel bir yer. Yazında erken saatlerde bunu tabii yapıyorlar. Çünkü bu saate falan kalırsan bayağı bir sıcak. Biz tabii en son olarak kışın gelmiştik buraya. Kışın karavanla gelmiştik. Böyle bir piknik tarzında bir sahile yakın kahvaltı yapmıştık. Hatta yeğenim Metehan da gelmişti. İsmet, Seda, ben üçümüz. Daha sonra da bu sahil boyunu yürümüştük. Tabii kış
havasındaydı o zaman. Sahiller terk edilmiş gibi, masa sandalye hiçbir şey yok. Sahiller böyle işte kumsal ve platformların bırakıldığı bir şekilde. Daha sonra sezona girerken de tekrardan burada tadilat işlemleri, boya işlemleri ve tekrardan sahil düzenleniyor. Bu şekilde de yaza hazırlanıyor. Şu anki zaten görüyorsunuz masalar, sandalyeler, şezlonglar, işte şemsiyeler bu şekilde donatılmış. Buradaki otellerin çoğunluğu zaten hemen böyle önüne doğru bu şekilde devam ediyor. Yani hemen bunun arka tarafı otel. Otel, daha sonrasında bu yürüyüş yolu var ve sahile doğru da otellerin işletmesi devam ediyor. Yani çoğunluğu bu sahilleri kullananlar şurayı, arkadaki otellerin, restoranların sahipleri kullanıyor. O şekilde burayı bilmiyorum işgaliye adı altında mı yoksa ecrimsel adı altında mı buranın ödemesini yapıyorlar belediyeye. Videoya böyle sohbet ederek başlamış olduk. Şöyle bir liman tarafına doğru yürüyeceğim. Orada şey var, belediyeye ait bir kafeterya var. Orayı da sizlere çekerim, limanı çekerim. Bu arada aklıma gelen herhangi bir şey olursa da sohbetimiz devam eder sizlerle. Şurada Ambrosi Otel diye bir otel var. Burası aynı zamanda burada bir düğün etkinliği de yapılıyor. Burada öyle bir alanı var. Yaz sonu ya da yaz başı genellikle burada kesin bir düğün olayı oluyor. Düğün etkinliği oluyor. Şöyle bir konsept yapmışlar burada. Şu alan loca gibi, böyle loca tarzı bir şey yapmışlar. Burada da böyle şezlonglar, şemsiyeler. Arkamdaki otele ait. Bu Ambrosi Otel'e ait. Buradaki kurulmuş bu düzen. Bundan sonra burada bir yol ayrımı oluyor. Şöyle geriye doğru dönüp baktığım zaman buradan ileriye doğru yaklaşık 2 kilometreye geçkin bir yürüyüş bandı var. Gene burada işletmeye ait çünkü şemsiyeler ve şezlonglar görüyorum. Belki şurada arka tarafta bulunan otele ait olabilir. Limana doğru devam edelim. Vücudumdaki şu kumlara bak. Ne yapayım, deniz kumsuzluğu mu? Şurada şöyle bir halk plajı görüyorsunuz. Buranın denizini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaklaşayım. Buranın aynı zamanda böyle rüzgarı çok iyi olduğu için burada aynı zamanda böyle sörf de yapılıyor. Şuradaki bak sığlığı görüyorsunuz, insanlar
O kadar uzakta olmasına rağmen suyun üzerinde hala yürüyor. Burada da aynı şekilde. Yani şu koyuluk, daha doğrusu koyuluk demeyeyim de rengin ayrıştığı yerden zaten belli oluyor. Yani şu dubaların olduğu yerden sonrası derin. Bakın oraya kadar hala sığ. Burada dediğim gibi denize girmek biraz daha sıkıntı. Buraya geldiğinizde denize girdim diyemezsiniz. Biraz bir denize girmek için mücadele edeceksiniz. Derin olan yerler taşlık. Özellikle oraya dikkat etmeniz lazım, taşlık yerlere. Kumluk yerlerde de oldukça yürümeniz lazım yüzmek için. 11, 12, 13 tane de şemsiye var burada. Belediyeye ait halk plajı. Bu tarafa doğru geldim. Biraz rahatladım, yoksa acayip bir sıcak basmıştı. Yani başıma güneş geçti. Acaba şapka mı taksam acaba? Şöyle devam edelim. Burası da Bitez Limanı. Belediyeye ait diye biliyorum. Büyükşehir aldı mı bilmiyorum. Muğla Büyükşehir mi? Bodrum Belediyesi işletiyordu. Belki burayı da Muğla Büyükşehir almış olabilir. Şurada bir çekek var. Eğer böyle römorklu tekneniz varsa buradan rahatlıkla denize atabilirsiniz, çekebilirsiniz. Burada da oldukça büyük bir çocuk parkı var. Aynı zamanda piknik alanı da diyebilirim. Özellikle baharda burada çok piknik yapanları gördük. Sederli bu tarafa geldiğimizde piknik alanı olarak da kullanılıyor. Hatta şurada da böyle bir piknik havasında aileler toplanmışlar. Çocuklar oynuyorlar. Şu alanda büyük tekneler var. İşte charterlar. Şu diğer tarafta da küçük tekneler var. Ona göre konumlandırmışlar limanı. Herkes bu aya kadar hala sezonun açılmasını bekliyor. Tekneler turu bekliyor. Böyle de bir durum var. Ama herkesin de beklentisi, bizim de aynı şekilde geçen senelerden de bildiğimiz gibi Temmuz'la birlikte işlerin açılacağı, hareketliliğin olacağı. Burada da Bitez Kafeterya var. Bodrum Belediyesi işletiyor burayı. Burada da fiyatları bilmiyorum, son zamanlarda fiyatlarla ilgili birçok kişi tepki verdi. Fiyatlar çok müthiş derecede yükseldi diye. Eskiden bir farkı oluyordu özel işletmelerle belediye işletmeler arasında. Ama bu farkın giderek kapandığı söyleniliyor. Böyle de bir durum var.
Bu tarafta da böyle küçük teknelerin olduğu bölüm. Öyle böyle halka ayrılmış halk plajları, böyle bir terk edilmiş bir hissi var. Hani böyle yani halk plajı var mı? Var deyip böyle kaderine terk edilmiş bir havası var. Bilmiyorum, ben hep öyle hissediyorum. Bodrum'daki halk plajları da böyle. Yani biz halk plajını burasını belirledik. Burası sizin diyorlar ve düzensiz bir şekilde şuraya şöyle bir tabela koyuyorlar. Bu şekilde kaderine terk ediyorlar. Böyle de bir durumu var. Ya bilmiyorum, bu benim gözlemim. Kaderine terk edip gidiliyor. Öyle de bir durum var. Özellikle halk plajı olarak belirlenen yerlerde hiç olmazsa şöyle bir şey yapılsın. Bir mobil oraya büfe koyulsun, bir görevli olsun ki hiç olmazsa orada bir düzen oluşsun, derli toplu olsun. Yani böyle bir kaderine terk edilmiş bir havası olunca tabii orası birçok tabii kişiler tarafından biraz bir hor kullanılıyor, çöp atılıyor, pislik yapılıyor yani o derecede buna da bir umarım bir düzen getirilir. Böyle de bir durum var. Yani halk plajı deyip rahatlıkla çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi alıp gideceğiniz bir yer olmaktan çıkıyor halk plajı. Zaten küçücük yer kalıyor halk plajı. Tamam, gene büyük olan halk plajları var ama çok düzensiz. Öyle özellikle gece saatlerinde o halk plajları çok şey bir şekilde kullanılıyor. Yani kötü. Ya bununla ilgili de çok etrafımda duyuyorum, yani çok şikayet eden de var. Bu da benim de gözlemim. Ben de farklı şeylere bakıyorum, farklı şeyleri gözlemliyorum. Böyle de bir durum var. Burada da şöyle bir alan var. Hemen bu arka taraf şu böyle çok güzel bir bahçe olan bir yer. Bilmiyorum burada yaşayan var mı ya da ne amaçlı kullanılıyor bilmiyorum. Çok güzel bir konumu var. Belki pansiyon, otel tarzı da olabilir. Tam anlamış da değilim. Ama çok güzel bir konumda aslında. Şöyle baktığınız zaman hemen karşısı deniz. Böyle de bir yerde. Yaşayan var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Belki yazın belli bir döneminde geliyorlar olabilirler. Şöyle hemen ön tarafında plaj var. Biraz önce zaten çekime buradan başlamıştım ama dediğim gibi böyle kayalık ve taşlık. Şurada da mesela denize girmek için mücadele eden, şurada denize girmek için mücadele eden birilerini görüyorsunuz. Yani böyle de bir durumu var. Tabii burası işletme falan olmuş olsaydı belki burada böyle bir düzenleme yapılırdı. Bu şekilde de olmazdı. Mesela şurada bir direk var. Direk neredeyse devrilecek, yani tutuyor mu tutmuyor mu belli değil. Betonun ağırlığı tutuyor. Sokak aydınlatması direği bu. Şurada şemsiyeler konumlandırılmış. Bu da dediğim gibi hani bu şemsiyeler burada varsa bu belediyenin koyduğu şemsiyeler.
Ve burayı da halk plajı olarak belirlenmiş. Ama dediğim gibi biraz önce de zaten sözünü ettim. Biraz önce de anlattığım gibi böyle kaderine terk edilmiş. Burayı biz halk plajı yaptık. Buyurun size halk plajı der gibi de bir durumu var. Belki zamanla burayı bir düzene sokarlar. Ben buranın akşam ambiyansını çekmedim. Ya daha önce birçok çekim oldu burada. Yanlış hatırlamıyorsam ama gecesini hiç çekmedim. O yüzden de pazarı topladıktan sonra sanırım saat 10 gibi falan burada olurum. 10 gibi de buranın şöyle bir ortamını çekerim. Tabii insanlar havanın durumuna göre hareket ediyor. Çok sıcak olduğu için şu anda herkes ya odasında ya havuz başında ya da böyle şezlonglarda keyif yapıyor. Akşam da tabii bu masalarda servisler açılıyor. Herkes masaları tıklım tıklım dolduruyor. Böyle de bir hava oluyor. Acıkan geliyor diyelim. Tabii akşamın da havası bir başka oluyor. Yani o ışıklar, o loş ışıklar, insanlar giyiniyor şıkır şıkır. Şimdi bakıyorsun insanlar böyle şortlarla, mayolarla dolaşıyorlar. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir hava. Ya şurada fiyatlar yazıyor. Siz de gelin bakalım. Geçen sene çektim mi çekmedim mi hiç hatırlamıyorum. Çekmiş olabilirim. Yine fiyatları değerlendirirsiniz. Tabii. Merhabalar. Fiyat listesini çekiyorum da. Merhabalar, hoş bulduk. Menüyü götürdüler. Şimdi gelemem. Ya, bütün işletmelerde bu şekilde fiyatlar yazıyor. Yani hemen geçerken bakabilirsiniz rahatlıkla. Tabii işte fiyatları çekiyorum böyle. Tabii herkesin kendine göre bütçesi var. Kendine göre bütçesiyle dediğim gibi burada bu sahil tarafında bu fiyatlar olabilir. Ama bir üst köyün içerisine doğru geçtiğinizde fiyatların daha da farklı olduğunu göreceksiniz. Yani yerine ve konumuna göre burada Bodrum'da fiyatlar değişiyor. İşletmesine göre de fiyatlar değişiyor. Bodrum'da sokak lezzetleri adı altında böyle bir çekimim olacak. Belli noktalara götüreceğim sizi. Yani şöyle söyleyeyim, bildiğim kendimizin de yediği ve de işte birçok kişinin de tercih ettiği yerler var. Fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Gezdiğim mekanları göstereceğim. İşletenleri göstereceğim. Yani işin başında duran, kendi iş yeri sahibi olan işletmeler var. Onları size tanıtacağım. Bu şekilde böyle bir kafamda bir çekim var. Onu ayarlamaya çalışıyorum, onu denk getireceğim. Böyle de bir çekimim olacak. Buradan da size bunu bilgilendireyim. Bu kadar iş yoğunluğunun içerisine bunları yapacağım edeceğim diyorum ya, bakalım. Yapacağım edeceğim yani, artık şeyi yok. Hemen şöyle şuraya doğru dönelim. Burada da bir halk plajı var. Şöyle görüyorsunuz. Zaten şemsiyeler hemen kendini belli ediyor. Halk plajının şemsiyeleri. O gördüğünüz şemsiyelerle diğer tarafa ayırabilirsiniz. Şuradaki şemsiyeler ayrı. Buradaki şemsiyeler ayrı. Şuradan şurası bir sınır. Buradan burası da halka ait.
Tabii buranın halka ayrılmasının nedenini de söyleyeyim size. Hemen böyle kamerayı çevireceğim. Hemen arkada cami var. Cami olduğu için burada böyle bir halka ait bir yer kalmış oluyor. Bu da tesadüf müdür bilmiyorum. Yani böyle bir cami olmamış olsaydı burada, farklı bir işletme olmuş olsaydı burada böyle bir halk plajı göremeyeceksiniz. Böyle bir halk plajı göremeyecektiniz. Bunu da size söyleyeyim. Tesadüfi yani böyle bir plaj oluşmuş burada. Halka ait. Şurada soyunma kabini, duş yeri var. Sanırım burada tuvalet yok. Zannetmiyorum çünkü şu ikisi soyunma kabini, şu yan tarafı da duşakabin. Böyle de bir konum var. Burayı zaten şöyle bir drone çekim yapacağım. Tepeden size de göstereceğim şimdi. Bir kuşu uçuralım. Ya şu anda yok Rahatsız etmeyelim. dediğim gibi akıştayız. Hayat akıp gidiyor yani. Şu an takipçilerime yakalandım. Yani Bodrum ben şu an güzel yanlarını gösteriyorum. Bir de kötü yanları var. Onları başka platformdan izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Tabii ki kötü yanları da var ama biz onları pek görmek istemiyoruz. Evet. Ya da hani görmezden mi geliyoruz? Sevdiğimiz için herhalde. Evet. Ya benim kanal gördüğünüz gibi benim kanal böyle gayet sade, doğal. Benim kanalda pek fazla böyle horoz dövüşü yok. Zaten olmasa hayat zaten yeteri kadar yorucu ve sıkıcı. Evet. Yani güzel şeyler görmek istiyor insan. Tabii. Biz de sizin zaten bu hani sakinliğinizi, dinginliğinizi sevdiğimiz için seyrediyoruz. Yani Teşekkür emin ederim. olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Buradan zaten ben yola çıkarak izleyicimin ne istediğini bildiğim için buradan kanalı bir yere taşımak istiyorum. Burada da sizin desteklerinizle güzel bir yere getireceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkürler, sağ olun. Tamam. Size de selamlar. Baş üstüne görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Drone'u uçururken bir takipçimle karşılaştım. Canlı yayından görüşme oldu, iyi bir şey oldu. İstanbul'dan takipçilerimle konuştum. Öyle. Güzel bir sohbet oldu. Böyle de bir durum. Yani sokakta karşılaşıyoruz artık takipçilerimizle. Bizi rahatlıkla bulabiliyorlar. Sokağa çıksalar bulabilirler. Pazara gelseler bulabilirler. Yani böyle bir durum var. Geçenlerde de evimize kadar geldiler. Tabii böyle şey gibi oldu. Onları dışarıda karşılamak zorunda kaldık. Yola doğru gidiyorlarmış, yolcularmış. Yola çıkıyorlarmış. O şekilde de bir tanışmışlığımız oldu takipçilerimizle. Bir şekilde. Evet. Evet, şöyle bir şuraya geçelim. Burası şöyle bu taraf böyle halk plajı olarak ayrılmıştı. Burası halk plajıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada yeni bir düzenleme yapılmış bu halk plajında. Şu an yürüdüğüm bölge arka tarafında rezidanslar var. Rezidanslara sanırım tahsis edilecekmiş. Öyle de bir durum var. Hani ne kadar bir bölümü tahsis edilir onu bilemem. Öyle de bir konumu var. Şu arkamda görmüş olduğunuz rezidanslar.
Burada şu an öyle bir düzenleme yapılıyor. Görüyorsunuz paletler var. Çevresine şu şekilde saksılar koyulmuş ve yol tarafına da görüyorsunuz böyle bir saksılandırma yapılmış. Belli bir yeri konumlandırıyorlar şu anda. Böyle de bir durumu var. Buna birçok bu bölgede bulunan halkın tepkisi var. Bilmiyorum ne derecede sonuçlandığı, ne yapılır bilemem. Ama sanırım burada da 3/1 sistemi yapılacak gibi bir sistem var. Yani şu an sahillerde olduğu gibi, yani baktığınız zaman işletmelere hemen ön tarafındaki kalan alanı görüyorsunuz. Burada Bitez'de uygulanıyor mu bilmiyorum ama sadece halka ait burası kaldı. Dediğim gibi her zaman bu halka ayrılan yerler düzensiz, tertipsiz, yani gelişi güzel halka sunuluyor. Herhangi bir düzenleme yapılmıyor. Yani kaderine terk ediliyor gibi bir şey oluyor. Bunu da yine buradaki gördüğüm alanda da söyleyebilirim ki halka ait bir yer kalmayacak gibi. Onu gözlemliyorum. Şuradaki yapılan düzenlemeyle. Yani durum onu gösteriyor. Şurada kışın gelmiştik. Kışın demeyeyim de bahar ayı mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Karavanımızı şuraya koymuştuk. Şuraya masa kurduk. Tabi burada kimseler yoktu. Metehan, ailecek böyle Metehan da geldi. İsmet. Dördümüz şurada bir kahvaltı yaptık. Tabi Metehan sonradan gelmişti. Öyle çok güzel bir o gün havası vardı. Bitez diye bakarsanız, Bitez'in kışı diye o videoyu da görürsünüz. Burada da öyle bir çekim olduydu. Sizlerle paylaşmıştım. Burası dere, Azmak Deresi deniyor. Denize sıfır olduğu için belli bir yere kadar gidiyor. Şu an yukarıdan akan bir su olacağını zannetmiyorum. Belki altyapı suyu falan akıyor olabilir. Ama oldukça şu an kirli gözüküyor. Bakın görüyorsunuz. Yüzmek için herkes ileriye doğru yürüyor. Derine doğru gitmeye çalışıyor herkes. Buranın da böyle bir durumu var. Yani aklınıza bulunsun. Hani ben gideyim güzel bir yüzeyim derseniz, eğer yüzmeyi çok seviyorsanız burası o aradığınız yer değil. Onu size söyleyeyim. Ben açılırım derseniz de yüzme alanı kısıtlı. Yani ileriye gittiğiniz zaman herhangi birisi tarafından botla ya da işte bu sörf tahtasıyla size çarpan olabilir. Geçtiğimiz yıllarda bu da yaşandı. Bunu da söyleyeyim. Yani kesinlikle ve kesinlikle açılmayın. Böyle bir kazaya maruz kalabilirsiniz. Yani görmezler. O derece çarparlar. Dikkat edin.
Evet. Aracımı park ettiğim yere doğru gidiyorum. Gündüz çekim bitti. Sonra akşam çekim için tekrardan geleceğim buraya. Tabii pazarı toplayıp eve döndükten sonra artık onu o şekilde gerçekleştireceğim. Artık sizlere böyle söylüyorum yapacağım planları. Öyle. Hani şunu göstermek istiyorum aslında. Hani çekimlerim kolay olmuyor. Bayağı bir uğraş istiyor. Bu iş hayatımın içerisine onu da katıyorum bir şekilde. Tabii sizin desteklerinizle, o güzel yorumlarınızla ben biraz da gaza geliyorum. O yüzden öyle hemen atıyorum kendimi sokağa. Karavanımı buraya park ettiydim. Tabii artık yaz geldiği için park yeri bulmak mümkün değil. Tesadüfi burada bir yer buldum. Hemen buraya park ettim. Şimdi buradan çıkayım. Araç değişikliği yapacağım çünkü. Bundan ineceğim. Oradan da pazar aracına bineceğim. Evet, yaz olduğu için pek şu aralar karavanı aktif bir şekilde kullanamıyoruz. Kışın daha çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Mesela bugün karavanı yerinden kaldırdım. Niçin götürdüm? Vizeye götürdüm. Vizesi geçmişti. Aslında hemen böyle yola çıkmaya hazırız yani. Hani bir şey olsa desek hadi yola çıkalım, kafamız esse direkt yola çıkarız yani. Son derece şu an hazır. Ama dediğim gibi yaz yoğunluğu, işi, çalışma, koşturmaca bunların hepsi üst üste geliyor yazın. Yapacak bir şey yok. Yazı da güzel bir şekilde bitirip kışı daha rahat, daha güzel geçireceğimizi umuyorum. Evet. Vaziyet alın, burası karışacak. Vay. Objektiflere yakalandı. Hoş geldin. Nerede? Benim bugün video boş kaldıydı. Senle doldurayım bari. Şöyle dolu dolu bir video olsun. Evet. Işığı mı? Aç ışığı. Evet. Merhaba, merhaba. Misafirler gelmiş. Ağır misafirler. Ben bakıcısı. Evet. Annem de burada. Annem de ağır misafir. Hoş geldiniz. İyisiniz değil mi? Biraz böyle Bomba gibiyiz. bir yorgunluk gördüm, iş yorgunluğu. İsmet abi sen ne yapıyorsun? Ben de işte keyif yapıyorum. O tam keyif yapıyor. İyi keyifler sana. Siz ne yaptınız ya? İyi, erken toplandık. Yani bayağı bir sakindi. Ya 25 Haziran. Bodrum'u kötülersen böyle insan. Ben mi kötüledim Bodrum'u? Bodrum'u kötülemedim canım ben. Öyle insanlar Abi sana böyle şey yapmış ya, neyi çekiyorsun falan diye. İnsanlar da gelmiş. Turgut Reis'teki. Ha. Yo, merak etmiş o. Normal zaten o video böyle akışta gitti zaten. Hiç kesinti falan yok o videoda.
Merak etmiş hani niye çekiyorsunuz diye. İnsanlar Orada. Günah keçisi arıyor ya. Evet evet. Güzel, sana, Ben sana patlamasın. ya işler kötüse servettir şey mi? Yok, yani. İnsanlar ev alıyor senin sayende. Değil mi? Şeyler falan var ya bir ara söylemiştim. Ama bizim otel çok kalabalık. Ama sizin otel zengin otel. Odanın fiyatını söyle. Otelin. Bir odanın fiyatını söyle. Şu an şey de Ya ortalama oda, söyle. oda yok şu an. Ya mesela o olsa boş oda. Ne kadardı? 110-120 bin lira falan günlük. En az 3 gün işte. 360 bin lira falan. Ama şu an boş oda yok. 360 bin lira 3 günlük. 3 günlük. Her şey dahil işte 4 tane restoranımız var. O 4 restorandan şey yapıyor. Hatta işte bizim bir kulübemiz vardı. O kulübe yıkıldı. Çünkü şezlong yetmediği için. Şu an biz şezlongda oturuyoruz falan yani. Bizim işler de biraz garipleşti. Her taraf çocuk. Ha. Şey yani 360 bin lira ama buradan yöneticiler de dinliyorsa yani abi yok ya. Tabii ki çok kaliteli bir otel de. Değmez ya, bilmiyorum biz vermeyiz ya. Acı gerçekler. Evet. Yani o şeyden biraz çıkmış. Önceden mesela 2 sene önce daha elit bir ortam vardı. Şu an daha da çünkü mesela mandarin var, mandarini biliyorsun. Evet. Mandarin şey yani pahalı kalıyor misafirlere. Hmm. Bu sene biz çok kalabalığız. Şu an otel yüzde kaç? 90 yani %100 doludur herhalde. Çünkü bakıyor sadece çok pahalı odalar var. Normal odalar kalmamış yani. Ve bütün sezon böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ha. Biz de öyle o şey koşturuyoruz yani. Bizde durumlar o yani oteller dolu. Yani paralar oraya akıyor diyorsun yani. Öyle paralar biraz Paralar oraya akıyor. Otellere akıyor. Şey mandarin de iyi. Orası da dolu diye biliyorum. Bizim otel zaten dediğim gibi. Diğer otelleri bilmiyorum tabii ki. Tabii sizin İnsanlar odaya, biraz daha otelin bunlar. adı Max Royal'di değil mi? Max Max Royal evet. Yani bakalım nasıl devam edecek. Nasıl olacak. Hayırlısı. Acaba takipçilerde yoktur ya. Gelen otele. Öyle işte. Evet bir kapı açıldı bakalım. Mekanın sahibi geldi bence. Canların alışverişe gitti. Bakayım. Evet. Evet mekanın sahibi geldi Yorgun Savaşçı. Yorgun Savaş. Ev kalabalık. Ha İsmet. Gördün mü bak kedi hemen İsmet'in yanından kalktı anneye koştu. Evet. Hoş geldiniz. Üstüme şöyle. Ya o senin şey zaten ya yaz kombini Seda'nın. Ama bu arada geçen sene daha şeydi ya. Yaz kombini. Renksizdi şu an daha renkli oldu. Ne böyle bu işe oradaki ne bunlar? Anne canlı yayındayız. Olsun. Karnım vardı anne. Gülerken spazm yürüdü. Anne gülerken spazm geçirdi. Evet. Neyse şey yapacağım ben. Ben bugün Bitez'e gittim. Biraz sıcakta çekim yaptım ama bir gece ambiyansını çekeceğim. Ya bir teyze bugün haber gördüm dayı. Sahilde bir şey yapıyorlar. Evet orayı da çektim bugün. Ne o? Şimdi video buraya kadar geldi. Zaten orayı ben göstermiş oldum. Bugün kendin için ne yaptın? Pazara gitti. Hangi aramızı istersin? Şurada yazıyor. Boşalttırıyorlar görüyorum. Ama Melisa'ya var mı bir şeyler? Var işte. Ay, tezgahında. Pek yok ya. İlk o baktığım tarzlar var. Hani elbiseler. Şuna bak yatışına. Evet. O da biz bir geleceğiz. Derin uyku. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Dikkat kendine. Uyandırmayın dikkat edin uyuyor. Evet arkadaşlar Bitez'e geldim.
Aynı onu sattıkları. Recem'le ben geliyorum. Bacası diyor. Oradan şey yapar. Yere geçirmiş yani. Bence İsmet'ten daha iyi. İsmet'e de gidiyorum ben. Her ortalık Nereye gitti yalnız ya? Başıma geldi. Yemem. Yok kız arabana getir. Şey yanıyor. Io se magari
Evet arkadaşlar. Bitez'in böyle bir gece ambiyansını sizlere çektim. Bitez'de hareketlilik olarak böyle belli noktaları var. Hareketli, belli bir mekanları var. Bayağı oldukça yoğun, kalabalık. Diğer yerlerde böyle sakin, sessiz. Yani sanırım bilinen yerler buraların mekanları. O yüzden de orada bir yoğunluk var. Tabii tam böyle sezonda açılmadı henüz daha. Okulların kapanmasını bekliyor herkes. Evet arkadaşlar, dün videonun kapanışını yapamadım. Bitez'den döndüm. Evet. Bitez'den döndüm. Dün videonun kapanışını tabii yapamadım. Oldukça yorulmuşum. Şimdi burada kapanış yapayım diyorum. İsmet'in okuluna geldik. Bugün karne günü. İsmet heyecanlı. İsmet çok heyecanlı, karnesini alacak bugün. Çok heyecanlı ya. Çok heyecanlı. Hadi bakalım gidelim, karnemizi alalım. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İsmet el salla. Hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Koş. Koş karneye. Sen de bakalım. O nasıl? Anne bak. Bir tane de ben deneyeyim mi? Şöyle tutmayacaksın. Şöyle sadece kapağından tutacaksın. Oo, bravo. Anne sen de şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Bir tane de ben yapayım İsmet. Hadi bir tane de. Bravo bana. The end. Mutlu son. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir dakika bak şöyle yapsam. Anne şov yapıyor. Sen onu tut anneciğim. Ben tutacağım. Harika oldu değil mi? Oldu. Son diş. Öğretmen insanlar dünyaya geldikten sonra dişleri yavaş yavaş çıkmaya başlar. En son çıkan dişler hangileridir? Çocuk takma dişlerdir. Öğretmen ev ödevi olarak çocuklara haftanın 7 gününde de içine alan bir şey yazmaları söylemişti. Aradan 7 gün geçti ve Özkan öğretmenin şu ödevi okudu. Pazar günü babam balık avlamaya gitti. O kadar çok balık tuttu ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi günleri hep aynı balığı yedik. Bu çok iyiydi.